Arkadaşlar, Lexmark cihazımızın kağıdın son çıkış ısıtma ünitesinden çıkış yerinde bir sensörümüz vardı. Bu sensör plastikti. Bu bir şekilde kırılmış. Zaten hassas, sert bir parçaydı. Bunun yerine netice aldıktan sonra video çekiyorum. Ataç kullanarak bir parça yaptım. Bu parça şu anda çalışıyor. Hatta o parça kırıldığında şu arızayı verecek cihazınız. Evet, standart sele dolu veya kağıdın son çıkış yerinde kağıt sıkıştı hatası veriyor. Öyle söyleyeyim size. Bu hatayı veriyorsa buradaki sensörünüz bozuk demektir. Şu anda sensör çalıştırdım. Ben netice aldıktan sonra yazıcıyı söktüm zaten komple. Şimdi tekrar sökeceğim. Siz de görün diye. Yazıcıyı söküp tekrardan olayı size göstereceğim. Evet arkadaşlar, arka kapağı söktük. Şimdi üst kapağı da zaten vidalarını ben sökmüştüm. Hop, tık diye geldi elimize. Üst kapağı da söktük. Şimdi zaten üst kapağı sökünce kapağımız tutmamaya başlayacak. Çünkü şuradaki kilit tutuyor ön kapağı. Şimdi arkadaşlar, yaptığımız materyale gelince şöyle kaldırıyoruz, çeviriyoruz, çıkarıyoruz. Zaten eski plastik parça da böyleydi. Parçamızın boyutları şöyle tam 2 santim oturtturdum. Başlangıcı. Başlangıç tam 2'nin üzerinde. Şöyle boyutları var. Zaten bir ataç boyu. İnce ataç kullandım bunda. Şu biraz lehim erittim buraya. Sensörü tam kapatsın diye. Yani orayı birkaç kat şöyle şey yaptım. Karga burununa birkaç kat doladım teli. Öyle söyleyeyim. Şu an esnek bir materyalimiz oldu. Şöyle yine 2 santim oturtursak tam 1 santim boyunda bir materyalimiz var. Tam 1 santim. Yani sensöre dokunan kısmı, yani sensörün arasına giren kısmı tam 1 santim olacak şekilde. Parçanın boyu 4 santim. 2'den 6 nokta, hatta 4.3 santim falan diyelim. Şu an tam 2'nin üzerinde 4.3. Zaten bu kısmı çok önemli değil ama bu kısım ağırlık yaparak sensörü dengeliyor. Aslında açısı da tam böyle olmalı. Onu da göstereyim. Onu biraz deneme yanılma yoluyla, yani şu meyili vermeseniz de olur, fark etmez ama böyle verince daha estetik duruyor. Tam olarak açı bu olmalı. Evet arkadaşlar, son olarak biraz daha estetik dursun diye şu alt kısmı biraz daha büktüm. Çok çıkıntı duruyordu. Hoş durmuyordu. Şöyle bakın. Şöyle önce şurayı takıyoruz. Sonra şuraya oturtturuyoruz. Bakın. Şöyle yakından alayım. Önce şurayı takıyoruz. Sonra buraya oturtturuyoruz. Sonra bırakıyoruz. Zaten şu hareketi yapıyorsa tamam demektir. Şimdi hop getiriyoruz. Öncelikle üst kapağı şöyle oturtturuyoruz. Şuradan kırılan parçamız da bu arada. Bu parça. Normalde buradan kırılan parçamız bu. Ama artık zaten bu parçayı tutturacak diğer parça kaybolmuş zaten. O yüzden biz telle çözüm, daha esnek bir parçayla çözüm yoluna gittik. Bu parça artık çöp. Üst kapağımızı taktık.
arka kapak da vidalama haricinde şöyle dişleri önce oturtuyoruz. Önce yukarıdan oturuyor, alttan tırnaklar oturdu. Evet. Sonra şu arka kapağı da oturturursak evet. Artık kapağımız da tutuyor. Hemen bir deneme çıktısı alalım. Neticeyi hep birlikte görelim. Yazıcımız biraz geç açılıyor ama şu an yan kapakları takmadım. Yan kapakları daha sonra tam denemeyi yaptıktan sonra takacağım. Evet, yazımız şu an dişliler hareketlendi. Evet. Şu an ekranımız normal gösteriyor. Son kağıt çıkış haznesinde kağıt sıkışmış. Veyahut farklı bir uyarı vermedi. Şöyle ayarlar deyip raporlar desek aygıt istatistikleri işimizi görür. Şu an sensörümüzün hareketine odaklanalım. Çok güzel. Çok güzel. Sensörümüz gayet sağlıklı çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum.